Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerimizi değerlendireceğiz. Artık iplerle çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Patiğimde ana renk olarak böyle cin mavisi bir ip kullandım. Modelim için de böyle artık 1'er 2'şer metre kadar gördüğünüz gibi benim de böyle iplerim vardı. Böyle ipleriniz varsa model kurulumu için de böyle iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Patiğimde kullandığım şişlerimize 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. Buyurun hanımlar. Patiğimiz böyle. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı çok güzel, çok hoş bir model oldu. Yapılışı da çok kolay. Hem de elinizin altında böyle azar azar 1'er 2'şer metre kalmış yarım iplerinizi de değerlendirmiş oluyorsunuz. Model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Patiğimize ben burun kısmından başlayacağım 12 ilmek olarak. Bu şekilde 12 ilmeğimizi atıyoruz. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda gösterdim. Şimdi sil baştan patiğime yeniden başlıyorum. Sebebi şu. Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım, geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. İkinci ilmeğimi ördüm. Şu üçüncü ilmeğim 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğim hemen şu kenara giriyorum. Buradan ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım kenardan. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sıkı olduğu için. Hemen bakın sırasıyla başlangıç yerlerine giriyorum. İlmek çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar bakın başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bu şekilde. Şu üçüncü ilmeğim oldu. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci. Şu da altıncı. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Böylece 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz olacak. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. 3. Şu 4. Devamında şöyle ilmek çıkartıyorum. Şu 5. ilmeğim ve şu son kenar ilmek yerine şuraya girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. 4 şişimde de böylece 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım hanımlar, örmeye başlayacağım. Yapacağımız işlem şu: bir sıra boyunca 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sırayı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Bir sıra ördük. Şimdi başlangıç yerine geldik. Artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini şu sağ ve sol kenarda yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında bakın şurada ilmeğim var. Bunun kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde artırmamı yaptım. 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şöyle sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim.
Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz hanımlar. Artırma yapmayacağız. Bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de tamamladım. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Şöyle bakın, sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz, bir sıra artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Benim ölçülerime göre 14 ilmek tam denk geldi. Ayağı uyumlu oldu. Hanımlar, model açılan bir model. Böyle kasan toplayan bir model değil. Artırma yaparken bunu da göz önünde bulundurun. Dileyen her şişe 13 ilmek de yapabilir. Ya da 15'er ilmek de yapabilirsiniz. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için tam denk gelecektir. Model kurmada bir sıkıntı olmuyor. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım, geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi hemen krem ipimi ekleyeceğim hanımlar buraya. Kremimi ekliyorum. Dediğim gibi sizler her şişe 13'er ilmek ya da 15'er ilmek de yapabilirsiniz. Dileyen 16'şer ilmek de yapabilir. Hemen ilk 2 ilmeğimi krem ipimle ördükten sonra krem ipimin ucunu bu mavi ipime bağlıyorum. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Hatta bir düğüm daha atıyorum buraya. Hanımlar, mavi ipimi de artık keseceğim. Mavi ipimi patiğimin arka bölümünde kullanacağım. Artık maviyi şimdilik kullanmayacağım. Şöyle mavi ipimi kesiyorum. Kenara aldım. İlmeklerimin tamamını bu sıramda hanımlar şöyle krem ipim ile düz olarak öreceğim. Hatta örerken iplerimin uçlarını da gizleyerek götürüyorum. Sonradan ip gizlemek zorunda da kalmıyorum. Daha pratik oluyor bu şekilde. Şöyle ilmeklerimizin tamamını krem ile örüyoruz. Bu şekilde. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken bir kere 4 şişimizi krem ile öreceğiz. Ardından bir kere daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra örmüş olacağız. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm, geldim. Hemen modelimize başlayacağız. İlk modelimi sarı ipim ile yapmıştım. Yine sarı ipimi alıyorum.
Sizler ister 13 ilmek ya da her şey 14 ya da 15 yaptıysanız hiç fark etmez. Modeli aynı şekilde renkli ipimizle başlayacağız hanımlar. İlk 3 ilmeğimi sarı ipim ile düz olarak örüyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2, şu da 3. Sarı ipimin ucunu kremime bağlıyorum. 3 ilmek sarı ördüm. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor hanımlar. Modelimizde birinci sıradayız. 3 tane sarı ördükten sonra hemen yanındaki bir kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrardan 3 ilmek sarımı düz olarak örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişimi aldım. 3 ilmek sarı örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişimi aldım. Modelimiz hanımlar bu şekilde ilerliyor. Modelimizin ilk sırası böyle. Tekrardan 3 ilmek sarımı örüyorum. Şu 3. ilmeğimi 2. şişimden alarak ördüm. Bir kremimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 ilmek sarı örüyorum. Bir krem örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde. 3 ilmeğimi sarı ipimle ördüm. Bir tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3. şişimden devam ediyorum. Yine 3 tane ilmeğimi sarı ipimle ördüm. Bir kremimi örmeden sağ şişime aldım. 3 sarı, 1 krem. 3 ilmek sarı, 1 ilmek krem. 3 tane sarı örüyorum. 3. sarı ilmeğimi 4. şişimden alarak ördüm. Bir kremi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 sarı, 1 krem. 3 sarı, 1 krem. 3 sarı ve 1 krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde böylece birinci sıramızı tamamladık. Geldik şimdi modelimizde ikinci sıramıza. İkinci sıramızda da hanımlar yine sarı ipimizi kullanacağız. Bir önceki sırada düz ördüğümüz 3'er tane sarı ilmeğimizi bu sıramızda ters örüyoruz. Bakın 3 ilmeğimi ters ördüm. Bir kremimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane sarı ilmeğimi ters örüyorum. Bir krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 tane sarımı ters örüyorum. Bakın hanımlar şeklimiz böyle. Bir tane krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek sarımı ters örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. sarı ilmeğim. Yine bir kremimi örmeden sağ şişime aldım. Modelimizin ikinci sırası da bu şekilde yapılıyor hanımlar. Bir önceki sırada düz olarak örmüş olduğumuz 3 tane sarı ilmeğimizi ikinci sıramızda ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımız birer tane krem ilmeğimizi de yine örmeden alıyoruz. Bakın örmeden şişime aldım sarı ve krem ilmeğimi. 3 tane ilmeğimi sarı ile ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. 3 sarı ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekil. Şimdi 4. şişime geldim. Aynı işlemi burada da devam edeceğim. Bir kremimi örmeden aldım. 3 sarımı ters örüyorum. Bir kremi örmeden aldım. Tekrar 3 sarımı ters ördüm. Bir kremi örmeden sağ şişime aldım. 3 tane sarımı ters ördüm. Sonuncu kremimi de örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi 3. ve sonuncu sıramız hanımlar. Renkli ipimizde 2 sıra dolanıyoruz. Sonra krem ipime geçtim tekrardan. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. İlmeklerimizi bakın. İlk ilmeğimi, ilk sarı ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane sarı ilmeğim vardı. Bu ortadaki sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane krem ilmek ördüm. Bakın şu ortadaki sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane krem ilmek örüyorum. Ortadaki sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane krem örüyorum. Ortadaki sarı ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Yine ilk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Ortadaki sarımı örmeden sağ şişime aldım. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. İkinci şişime geldim. Yine ilk ilmeğimi sarı ile ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane krem, bir sarıyı örmeden aldım. 3 krem, bir sarıyı örmeden aldım. Bu şekilde. 4. şişimdeyim. 3 tane kremimi örüyorum. Bu ortadaki sarı ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 3 krem, bir sarıyı örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir tane sarımı örmeden sağ şişime aldım. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak ördüm. Bu aşamada hanımlar artık şu sarı ipimi de keseceğim.
Şöyle sarı ipimin ucunu şurada kremime bağlıyorum. 2 sıra renkli ipimizi kullandık. Gördüğünüz gibi renkli iplerimiz çok az gidiyor hanımlar. Dediğim gibi elinizde 1-2 metrelik artık ipiniz varsa yeterli olacaktır. 3. sıramızı bitirdik hanımlar. İlk model bitti. Hanımlar model aralarında ilmeklerimizi krem ipimiz ile bakın şu model aralarında ilmeklerimizi krem ipimiz ile 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Şimdi bu ilk sıram. İlmeklerimi modelim bitti düz olarak öreceğim. Hatta şu sarı iplerimin ucunu da bakın kremin üzerinden atlatarak bu sıramda gizleyerek götürüyorum. Sonradan böyle ip gizlemek zorunda da kalmıyoruz bu şekilde yapınca. İpleri örerken gizlemiş oluyoruz. Böyle bakın ilmeklerimizi düz örüyoruz hanımlar. Bu şekilde. İlk işimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şimdi hanımlar 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 kere 4 işimizi dolanacağız düz olarak. 2 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi 2 sıra boyunca krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız. Böyle pembe tonlarında bir ipim vardı. İpimi ayarladım. Model kaydırmalı bir model hanımlar. Mesela şöyle altta bakın 2 tane sarı modelim var. Tam ortasına gelen 3 ilmeğe modelimizi kuracağız. Ya da direkt ilmek hesaplaması yapmadan benim gibi yaparsanız yine model tam denk gelecektir. İster 15'er ilmek yapın şişlere, ister 13'er ilmek. Model başlangıcını benim gibi yaptığınızda model tam oturacak. İlk sarı modelimizi yaparken ilk 3 ilmeğimizi sarı ipimizle örerek başlamıştık. İkinci modelimizde kaydırmalı olduğu için ilk ilmeğimi pembe ile örerek başlıyorum. Bir tane pembemi ördüm. Yine pembemin ucunu şurada kremime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım buraya. Bir tane pembe ile başladım. Ortadaki bir ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın altta 3 tane sarı ilmek vardı. Tam ortaya gelen sarının üstündeki kremi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Sonrasında 3 pembe, hatta şu pembe ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. Şu 1, 2, 3 pembe, bir tane kremi örmeden alıyoruz. Bakın. Model bu şekilde kaydırmalı kuruldu. Alttaki 2 sarı modelin tam ortasına pembe modelimizi yerleştirmiş olduk. İlk modele başlarken 3 sarı örerek başlamıştık. İkinci modele başlarken 1 pembe ördük. 1 kremi örmeden aldık. Devamında 3 pembe örüyoruz. 1 kremi örmeden alıyoruz. 3 pembe örüyoruz. 1 kremi örmeden alıyoruz. 3 ilmek pembe. 1 kremi örmeden alıyoruz. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 tane pembemi örüyorum. 1 krem örmeden aldım. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz. 3 pembe 1 krem. 3 pembe, hani ben pembe sarı falan diyorum ama artık sizin hangi renkler varsa elinizde, hangi renklerle yapıyorsanız o şekilde ilmeklerinizi öreceksiniz. Şöyle 3 ilmek pembe örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 4. şimdi de aynı işleme devam edeceğim. 3 pembe, 1 kremi örmeden alıyorum. 3 pembe, 1 kremi örmeden aldım. 3 pembe, 1 kremi örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi de pembe ile ördüm. Bakın hanımlar ilk ilmeğimiz de pembeydi. Son 2 ilmek de pembe. 3 tane pembemiz oldu kenarda. Modelimizde 1. sırayı tamamladık. 2. sırada da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Pembe ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın bir pembemi kenarda ters ördüm. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın kremi örmeden aldım. Bir önceki sırada düz ördüğüm 3 pembe ilmeğimi bu sıramda ters örüyorum. Şeklimiz böyle. İkinci şişimden devam edeceğim şimdi. 3 tane pembemi ters örüyorum. Şu 1, şu 2, şu 3. pembem. 1 kremi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3 pembe 1 krem. İkinci sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. 4 şişimizi de aynı şekilde dolanıyoruz. 3. şişime geldim. Hemen buradaki pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden sağ şişime aldım. 3 pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden sağ şişime aldım. 4. ve sonuncu şişime geldim. 3 tane pembemi ters örüyorum. 1 kremimi örmeden aldım. 3 pembem ters, 1 kremi örmeden aldım.
Tekrardan pembelerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi de pembe ipim ile ters olarak ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Artık renkli ipimi bırakıyorum. Krem ipimi aldım. Bu aşamada hanımlar 3 tane pembemiz vardı. Tam ortadaki pembelerimizi örmeden alacağız. Diğer ilmeklerimizi krem ipimizle düz öreceğiz. Bakın buradaki ortanca pembemiz de 4. şişimizin son ilmeğine denk geliyor. 3 pembem var. Ortancası burada. Bu nedenle ilk 3 ilmeğimi beyaz krem ile örerek başlıyorum. Ortadaki bir tane pembeyi örmeden sağ şişime aldım. 3 tane kremi düz örüyorum. Ortadaki pembeyi örmeden sağ şişime aldım. 3 krem, bir pembeyi örmeden aldım. 3 krem, ikinci şişimden devam ediyorum. 3. kremim, ortadaki pembeyi örmeden sağ şişime aldım. 3 krem, bir pembe. Modelimizin 3. ve sonuncu sırası da buydu. İkinci modelimizi de bu şekilde yaptık hanımlar. 3. şişimden devam ediyorum. Bakın 3 tane ilmeğimi krem ile ördüm. Ortadaki pembeyi örmeden sağ şişime aldım. 3 krem, bir pembe. 3 krem, bir pembe. Tekrardan 3 krem. 4. şişimdeyim. 3. krem ilmeğimi ördüm. Bir pembeyi örmeden aldım. 3 tane krem, bir pembeyi örmeden aldım. 3 krem, bir pembe örmeden aldım. 3 krem ve sonuncu pembe ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Şimdi hanımlar artık yapacağımız işlem şöyle. Modeli bitirdik. Hemen pembe ipimi de şöyle keseceğim. Ucunu da şuradan kremime bağlayayım. Şuraya 2 tane sağlam bir düğüm attım. Şimdi ilmeklerimizi yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi yine krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Her model arasında ikişer sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın yine pembe ipimin ucunu gizleyerek götürüyorum kremin üzerinden atlatarak. Bu şekilde. İkinci modeli de bitirdik. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de krem ipimiz ile 2 sıra düz öreceğiz. Bu şekilde hanımlar. Şeklimiz böyle. Şimdi 2 sıra boyunca ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra krem ipimle düz ördüm geldim. Şimdi 3. modelimize başlayacağız. Bunun için de şöyle az bir yeşil ipim vardı. 3. modelimi de yeşille yapacağım. Hanımlar, ilk modelimizi 3 sarı örerek başlamıştık. İlk modelimize, ikinci modelimizi yaparken bir pembe ördük. Bir krem örmeden aldık. 3 pembe, bir krem diye devam ettik. Modelimiz şöyle ilerliyor. Bakın, birinci modelimiz 3, 5, 7. Bu modellerimiz aynı hizada, aynı sayılarla örülüyor. İkinci modelimiz 4. 6. ve 8. modelimiz de aynı hizada örülüyor. Şimdi 3. modelim 1. modelimle aynı şekilde yapılacak. Yani 3 ilmek yeşil örerek başlayacağım. 3 tane yeşil örerek başlıyorum. Şu 1, şu 2, şu 3. Yine yeşil ipimin ucunu şöyle bağlayacağım. 3. modelimizi yeşil ile başladık. Bir tane kremi örmeden alıyoruz. 3 yeşil, 1 krem. 3 yeşil, 1 krem. 3 yeşil, 1 krem. Bu şekilde hanımlar modelimiz devam ediyor. Diğer 3 yeşilimizi de aynı şekilde 3 yeşil, 1 krem olacak şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi 3 yeşil, 1 krem olacak şekilde ördüm geldim. Şimdi modelde ikinci sıradayız. Bu sıramızda da bir önceki sırada düz ördüğüm yeşil ilmeklerimi ters öreceğim. 3 ilmeğimi ters örerek başladım. Yine kremimi örmeden alıyorum. 3 tane yeşilimi ters ördüm. Bir kremimi örmeden sağ şişime aldım. 3 yeşilimi ters örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişime aldım. Yeşillerimiz ters örülüyor. Krem ilmeklerimizi de örmeden sağ şişimize alıyoruz hanımlar. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda da krem ipimize geçiş yapıyorum. Tam ortada 3 tane yeşilimiz vardı. Sadece bu aradaki birer yeşili örmeyeceğiz. Bakın ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ortadaki bir yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Devamında 3 tane krem örüyorum. Ortadaki bir yeşili örmeden sağ şişime alıyorum. 3 tane krem örüyorum.
Ortadaki bir yeşili örmeden sağ şişimi alıyorum. Şeklimiz böyle hanımlar. Görüntümüz bu şekilde görünüyor. Yine devam edelim. 3 tane kremimi örüyorum. Bir yeşilimi örmeden sağ şişime aldım. Görüntümüz şeklimiz bu. 3. sıramız böyle devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. İlmeklerimi ördüm ve geldim hanımlar. Artık yeşil ipimizle de işimiz kalmadığı için yeşil ipimi de yine keseceğim. Hemen yeşilimin ucunu kremime bağlıyorum. 3. modelimizi de bitirdik. Model aralarında hanımlar yine ikişer sıra ilmeklerimizi krem ipimizle düz öreceğiz. Sonra bir diğer modeli başlatacağız. Yine aynı şekilde bakın ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak öreceğim. Şöyle hatta şu iplerimizin ucunu böyle gizleyerek götürüyorum. Bakın yeşil iplerimin uçlarını krem ipimin üzerinden atlatarak şöyle gizliyorum. Bu şekilde. İlmeklerimizi hanımlar krem ipimiz ile öreceğiz. Model aralarında ilmekleri ikişer sıra düz örüyorduk. Bu şekil. Şimdi yine 4 içimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra boyunca krem ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Sonra 4. modele geçeceğiz. 4. modeli de 2. modeli de aynen başlattığımız gibi başlatacağız. İlk ilmeğimizi renkli ipimizle öreceğiz. Yanına bir krem örmeden alacağız. 3 renkli bir krem, 3 renkli bir krem diye devam edecek. 5. modelimizde yine 1. ve 3. modelimizde aynı devam ettireceğiz. Dediğim gibi bakın 1. 3. 5. ve 7. modelimiz aynı sayıda aynı hizada yapılıyor. 2. 4. 6. ve 8. modelimizde aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Ben patiğimin ön bölümüne hanımlar toplamda 8 tane model yaptım. Hemen hatta ölçeyim. Şöyle makine yanından çıkartayım. Mezura ile ölçerek göstereceğim sizlere. Şu patiğimin burnundan itibaren tutarak bakın ön bölümünü ne kadar yapmışım. Ucundan itibaren şöyle tuttum. 13 santim kadar yapmışım. Evet hanımlar bakın 8. modelimi de bitirdikten sonra 2 sırada ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm. 13 santim olmuş. 13 santim boyunca yaptım. Hani belki siz 7 model yaparsınız tam olur. Belki 6 model, belki 9 model yaparsınız. Hani bu tamamen ölçülere göre değişir. Yapmak istediğiniz ayak numarasına göre büyük ya da küçük yaparsınız. Bu değişiklik gösterir. Eni de hanımlar 10 santim. Şöyle enini de ölçüyorum. Enim de 10 santim patiğimin eni. Bakın artık ölçü veriyorum. Çünkü bazı hanımlar konuşuyorlarmış ki patik ölçü vermiyor kafasına göre yapıyor diye. Buyurun hanımlar ölçülerimizi de verdik. Dediğim gibi ben 8 tane model yaptım. Tam oldu. Sizler bunu kendi ayak numaranıza göre artık ayarlayabilirsiniz. Şimdi hanımlar hep birlikte modelimizi yapalım. Sonuncu model bitince yine 2 sıra 4 şişimizdeki ilmekleri de krem ile örerek gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar ben patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Bu ön bölümü toplamda 8 tane rengarenk desenimi kurdum. Bu sonuncu desenim bitince yine 4 şimdilik ilmeklerimi 2 sıra krem ipimle düz ördüm. Yani patiğimizin bu bölümünü tamamladık. Şimdi yine mavi ipime geçiş yapacağım. Artık patiğimizin arka bölümünde burun kısmında kullandığımız mavi rengimizi kullanacağız. İlmeklerimizi hanımlar bu aşamada mavi ipim ile öreceğim artık. Şöyle ekliyorum ipimi mavimi. Hemen 2 ilmeğimi ördükten sonra tekrar mavi ipimin ucunu da şuradan kremime bağlıyorum. Buraya 2 tane düğüm attım. Krem ipimin ucunu keseceğim hanımlar. Artık kremimizi kullanmayacağız. Patiğimizin devamında mavi ipimizi kullanacağız. İlmeklerimizin hepsini mavi ipim ile düz olarak öreceğim. İpuçlarımı hanımlar örerken böyle gizliyorum. Sonradan gizlemek derdinde de kalmıyoruz. Pratik oluyor böyle daha. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 kere dolanacağız mavi ipimizle. 2 sıra. Bir kere dolanacağız 4 şişimizi ardından bir daha öreceğiz. 2 sıra bu şekilde mavi ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Birinci şişimdeyim yani ilk şişimdeyim. Burada son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Sizler şişleri 13'er ilmek yaptıysanız da 15'er ilmek yaptıysanız da bu bilek bölümünde benimle aynı yapacaksınız hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın
Buradaki ilk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştiriyorum. Tam bu bilek bölümünde ortada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek bölümünde yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Orta kısımda ilmekler arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patemizin şu kenarlarına geldik hanımlar. Patemin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişime geldim. Bilek bölümünden sonra bu kenarımız ilk 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. Şu 6, şu 7. Haroşayı ters örenler bu ilk 7 ilmeği ters örecekler. Hem arka yüzde. Şimdi devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Bu bölümde ön yüzde düz örgü öreceğiz. Arka yüzde de ters örgü öreceğiz. Şimdi bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Tavanıma denk gelen bir diğer şişime geçtim. Düz örmeye devam ediyorum. Buralar sadece düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum bu bölümü hanımlar. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bakın son 7 ilmeğim haroşa bilek bölümündeki, yine bunu da düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu son 7 ilmeği de yine ters örmeye devam edecekler. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyorum. Hanımlar bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için şu ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi haroşa düz olarak öreceğim. Şu 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa düz ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzdeyim şimdi ters olarak örüyorum. Hanımlar patiğimizin arka bölümünde yapılacak başka bir işlem, detay, model hiçbir şey yok. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret sadece. Bir diğer işime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da yine ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim kenardaki haroşa olduğu için o 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim kenar bölümünde. Buralar haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Bakın geri dönüyorum bilek ayrımından sonra. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 7 ilmeğim haroşamı düz örüyorum. Devamında gelen diğer ilmekleri de yine ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Hanımlar patiğimizin arkası bundan ibaret. Şöyle baktığımız anda burada birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu kenarına, şu bölüme toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken sizler mutlaka şöyle ayağınıza giyin. Patiğinizin şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar, yani buraya gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bakın kenar yerimiz belli, şurası. Buraya kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm. Geldim buraya, toplamda 15 sıra haroşamı ördüm. Şu şekilde hanımlar, tekrardan size bir ölçüsünü de vermek istiyorum patiğin. Şöyle uç kısmından itibaren mezuramı tuttum. Bu bölüme kadar toplamda 22 santim, şöyle bir düzelteyim hanımlar.
22 santim patiğimi ördüm. 22 santim. Bu bölüme kadar 22 santim oldu. Siz de ölçülerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Hanımlar, bu aşamada bakın bilek ayrımından sonra bu bölüm genişlediği için bakın şöyle şişlerimi tuttum, dümdüz duruyor. Bütün ilmekler tek şişte toplanacak duruma geldim. Bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Benim her bir şişimde 14'er ilmeğim vardı. 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe 13'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da sol tarafa 26 ilmek ayırmanız gerekiyor. Hani topuk kesiminde ilmek sayıları bu şekilde ayrılacak. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülüyor hanımlar. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bakın ilk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki iki ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Sizler bu sol tarafa 22 ilmek ayırdıysanız 21 ilmek öreceksiniz. 22. ilmeği örerken kesim yapacaksınız. Sol tarafa 26 ilmek ayırdıysanız da buraya 25 ilmek öreceksiniz. 26. ilmeği örerken kesiminizi yapacaksınız. Kesimler böyle olacak hanımlar. Bu sol tarafa kaç ilmek ayırdıysanız o ilmek sayısına gelince kesim yapılacak. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda 7 ilmek kalıyor. Dilerseniz buraya 22 ilmek ayırın. Dilerseniz 26 fark etmiyor. Hani ilmek sayılarınıza göre. Bu topuk için arada kalan ilmek sayımız 7 olarak kalıyor. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde, her kesim işleminde birer birer eksiliyor, bitiyor. Böylece ilmekler bittikten sonra şu aradaki 7 ilmek bittikten sonra topuğumuz oluşuyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ben ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. örerken kesimimi yapacağım. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek ördüm. 24. örerken şu öndeki iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Dediğim gibi sizler 22 ilmek ayırdıysanız 21 örüp 22. örerken keseceksiniz. 26 ilmek ayırdıysanız da sol tarafa 25 örüp 26. örerken kesim yapacaksınız hanımlar. Buna dikkat edeceğiz. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri yine öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 örüp 24. örerken kesimimi yapacağım. Hanımlar biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta buraya 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Sizler eğer buraya 22 ilmek ayırdıysanız kesimlerden sonra sağ şişte de 22 ilmek kalıyor. 26 ilmek ayırdıysanız da kesimlerden sonra sağ tarafta da 26 ilmek kalıyor. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Hanımlar ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Numara önemli değil. Elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz.
Kesimlerime başlıyorum. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birden topladım. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmekler kesim sonunda aynı anda bitecek. Bir de bazen soruluyor yorumlarda, hani topuk kesimi sağ patikte ayrı, sol patikte ayrı mı diye. Hayır, her iki patiğin kesim yönü de aynı tarafta hanımlar. Zaten gizli kesim olduğu için bu yöntem kesim izi belli bile olmuyor. Hani bu nedenle ha sağ taraf olmuş ha sol taraf çok da fark etmiyor. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Tekrardan bakın, benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Yine sırasıyla ilmeklerimi tığıma aldım. Bu defa hanımlar tığımda 3 ilmek var. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizin ucunu gizleyelim. Bu ip gizleme işlemi önemli hanımlar. Patiğimizin içi tertemiz görünüyor. Zaten ilk içinde rengarenk modelimizi yaparken iplerimin uçlarını örerken gizlemiştim. Hatta sizlere de göstermiştim. Hemen bakalım topuğumuza. Bakın hanımlar, kesimimiz böyle. Şöyle baktığımızda da ayağı giyilince şöyle açayım. Şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok zarif, çok hoş görünüyor bu topuk patiğimizin arka bölümünde. Görüntü itibariyle patiğimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Güzel, kolay bir patik oldu. Ve elinizde artık ipleriniz varsa azar azar kalmış rengarenk, onları da değerlendirmiş olursunuz. Malum ip fiyatları aldı başını gitti. Hani iplerimizi ziyan etmeyelim. Evet işte hanımlar, ayaktaki duruşu da patiğimizin bu şekilde. Şöyle gösteriyorum, tabanımız, patiğimizin kenarı. Bakın topuk kısmı yine bu şekilde. Patiğimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.